Bir inşaat sahasına bak. O dev sarı makineleri görürsün. Çoğu insan hepsine kepçe der, markası da bellidir. Caterpillar, Amerika'nın çelik kralı. Ama o sahada çoğu zaman fark etmediğin başka bir renk daha vardır. Onun da devasa makineleri toprağa söker, dağları deler. Bu şirket 60 yıl önce öyle kötü mallar üretiyordu ki kendi ülkesinde bile gülünüyordu. Sonra inanılmaz bir şey yaptı. Dünyanın en güçlü makine devine açık açık savaş ilan etti, hem de gizli bir kod adıyla. Ve o devi yenmesine ramak kaldı. Peki bir maden tamir atölyesi nasıl olur da Caterpillar'ın korktuğu tek şirkete dönüşür? O gizli savaş planının adı neydi? Bu, Komatsu'nun hikayesi. Yıl 1921. Japonya, sanayi devriminin eşiğinde. Ülkenin batısında Komatsu adında küçük bir kasaba var. Adı Japonca'da küçük çam demek. Burada bir maden şirketi çalışıyor ve bir sorunu var. Madende kullandığı ağır makineler sürekli bozuluyor. Yedek parça ithal etmek hem pahalı hem yavaş. Çözüm basit. Kendi atölyeni kur, parçaları kendin yap. İşte Komatsu böyle doğar. Bir maden şirketinin tamir atölyesi olarak. Ama Komatsu'nun kurucuları daha büyük düşünüyordu. Önce torna tezgahları, presler ürettiler. Sonra çok daha cüretkar bir hedefe kilitlendiler. Traktör. 1931'de Komatsu, Japonya'nın ilk paletli traktörünü üretti. Toprağı ezerek ilerleyen tank gibi bir makine. Ve tam da bu yetenek karanlık bir döneme kapı açtı. İkinci Dünya Savaşı patladığında Japon ordusu toprağa yarabilen bu makineleri istedi. Buldozerler, askeri araçlar. Savaş bittiğinde Japonya kül olmuştu. Komatsu'nun fabrikaları duruyordu ama ülke yıkıktı. Ve asıl sınav savaştan sonra başlayacaktı. Çünkü kapıya dünyanın en güçlü rakibi dayanmak üzereydi. Savaş sonrası Japonya yeniden inşa ediliyor. Yollar, barajlar, binalar, her şey için ağır makine lazım. Komatsu için altın fırsat. Üretip satıyor. Ama korkunç bir gerçek var. Komatsu'nun makineleri kalitesizdi. Sürekli arızalanıyor. Kısa sürede ölüyorlardı. Japon müşteriler bile homurdanıyordu. Bunlar dayanmıyor. Komatsu sadece koruma altında, yani ülkeye yabancı malların zor girdiği bir ortamda hayatta kalıyordu. Rekabet yoktu, o yüzden kötü mal bile satılıyordu. Sonra 1963'te yer yerinden oynadı. Dünyanın bir numarası, Amerikan devi Caterpillar, Japonya'ya girdi. Mitsubishi ile ortaklık kurup tam Komatsu'nun bahçesine kamp kurdu. Bu bir ölüm fermanıydı. Caterpillar'ın makineleri daha güçlü, daha dayanıklı, efsaneydi. Komatsu'nun ise adı ucuz ve bozuka çıkmıştı. Uzmanlar Komatsu'nun birkaç yıl içinde yok olacağını yazıyordu. Şirketin yeni lideri Ryoichi Kawai'nin önünde iki yol vardı. Ya teslim olmak ya da tarihin en cüretkar karşı saldırılarından birini başlatmak. O ikincisini seçti ve plana bir kod adı verdi. Kawai'nin planının adı Maru Z idi. Anlamı kabaca şuydu: Caterpillar'ı çembere al, kuşat. Ama Kawai dahiyane bir şey yaptı. Caterpillar'la fiyat savaşına girmedi. Çünkü o savaşı kaybederdi. Bunun yerine düşmanın en güçlü silahını hedef aldı: kalite. Komatsu tüm şirketi tek bir saplantıya kilitledi: her makineyi kusursuz yapmak. Bu yöntem bugün dünyada toplam kalite yönetimi diye okutuluyor. Öncülerinden biri Komatsu'dur. Her parça, her kaynak, her vida didik didik incelendi. Garanti süreleri uzatıldı, hatalar tek tek avlandı. Sonuç sarsıcıydı. Birkaç yıl içinde Komatsu'nun makineleri sadece ucuz değil, artık dayanıklı da olmuştu. Hatta bazı testlerde Caterpillar'a kafa tutuyordu. Komatsu Japonya'da hayatta kaldı. Ama Kawai durmadı. Asıl hedef kuşatmaydı. Komatsu dünyaya açıldı. Caterpillar'ın güçlü olmadığı pazarlara, Doğu Avrupa'ya, Asya'ya, Sovyetlere girdi. Devi çepeçevre sardı ve başardı. Komatsu, dünyanın 2 numaralı ağır makine devi oldu. Caterpillar'ın gözünün içine bakan tek şirket. Kötü mal yapan o küçük atölye, krala diz çöktürmenin eşiğine gelmişti. Peki, bugün bu savaş nerede? Komatsu son hamlesinde makinelerden insanı tamamen çıkardı.
Bugün dünyanın en büyük madenlerinden bazılarında tuhaf bir manzara var. Ev büyüklüğünde yüzlerce tonluk dev kamyonlar yükünü taşıyor, dönüyor, boşaltıyor ama içlerinde sürücü yok. Bu otonom, yani sürücüsüz dev kamyonların öncüsü Komatsu'dur. Çölün ortasında, insansız, gece gündüz çalışan koca bir filo. Bir maden tamir atölyesi olarak doğan şirket, şimdi madenin geleceğini yazıyor. Peki, Komatsu'yu küllerinden çıkarıp kralın karşısına diken sır neydi? Cevap, o gizli planın özünde gizli. Komatsu, rakibini taklit etmeye çalışmadı. Onun en güçlü yanını alıp ona kendi silahıyla saldırdı. Çoğu şirket güçlü bir rakip görünce ya kopyalar ya da kaçar. Komatsu ise düşmanın en iyi olduğu konuda ondan daha iyi olmaya yemin etti. İşte bir tamir atölyesini dünya devine çeviren ders bu. Zayıfken bile doğru saplantıyı seçersen kralı sarsabilirsin. Bir dahaki sefere bir inşaat sahasında o makineleri gördüğünde sadece kepçe deme. Belki de önünde 60 yıl önce herkesin öldü sandığı, sonra bir kralı kuşatan bir efsane duruyordur. Markaların perde arkasındaki bu savaşları seviyorsan abone ol ve bu videoyu kaydet. Bir sonraki bölümde her evde bulunan ama kimsenin gerçek sahibini bilmediği bir devin sırrını açıyoruz. Görüşmek üzere.